Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle kalıp kullanmadan inanılmaz kolay çikolatalı pasta tarifi hazırlıyoruz. Tepside pişirdiğim keki 3'e böldüm ve kalıpsız muhteşem kolay bir pasta hazırladım. Bu güzel tarife geçmeden kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Pastanın keki için 4 tane yumurtanın üzerinden 1 su bardağı toz şekerini ekliyorum ve yumurtaların rengi iyice açılıncaya kadar çırpıyorum. Yumurtaların rengi iyice açılıp köpük köpük olduktan sonra içerisine yarım su bardağı ılık su, yarım su bardağı buğday nişastası, 1 su bardağı un ekliyorum. İki buçuk yemek kaşığı kakao, 1 paket hamur kabartma tozu ve 1 paket de şekerli vanilin ekledikten sonra bütün malzemelerin hepsini iyice karıştırıyorum ve kakaolu kek harcı artık hazır. Yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisinin içerisine hazırlamış olduğum kek harcını güzelce yayarak döküyorum. Kek harcının her yerinin aynı kalınlıkta olmasını istediğim için bu şekilde yayarak düzeltiyorum ve önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında kontrollü şekilde 15-20 dakika pandispanyayı pişiriyoruz. Bıçak testini yaptıktan sonra pişen keki hemen dışarı çıkarıyoruz. Bu arada pastanın kremasını hazırlayalım. Ben Doktor Oetker'in hazır pasta kremasını kullanarak hazırlayacağım bu çikolatalı pasta tarifini. Bunun için 1 yemek kaşığı oda sıcaklığındaki tereyağını ve 300 ml soğuk sütü cam bir kasenin içerisine aldım. Üzerinden pasta kreması karışımını ekliyorum. Ve bütün malzemeleri çırparak pasta kremasını hazırlıyorum. Eğer pasta kreması kullanmak istemezseniz kakaolu krem şanti kullanarak da bu çikolatalı pasta tarifini hazırlayabilirsiniz. Hazırlamış olduğum pastacı kremasını sıkma torbasının içine alıyorum. Çok daha rahat olacak pastayı hazırlarken, siz de bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Şimdi pişirmiş olduğumuz pandispanyanın ince kenarlarını hemen çıkarıyorum ki pastayı yaptığımızda çok daha düzgün olsun ve daha rahat şekil alsın istediğim için. Kenarlarını çıkardıktan sonra kalan kısmı cetvelle ölçtüm ve 3 eşit parça olacak şekilde ayarladım. Ve bir tepside pişirdiğim keki 3 eşit parçaya keserek şimdi baton pastanın keklerini hazırlıyoruz. Eğer kalıp kullanmadan yaş pasta hazırlamak istiyorsanız, kalıpsız baton pasta nasıl yapılır diyorsanız, hazırlamış olduğumuz bu kolay baton pasta tarifini gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Evde hazırlayabileceğiniz en kolay çikolatalı pasta tariflerinden bir tanesi oluyor. Bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Kesmiş olduğumuz keklerden bir tanesini şimdi servis tabağına aldım ve üzerinden biraz süt gezdirerek güzelce ıslatıyorum. Ardından hazırlamış olduğumuz kremadan böyle öncelikle kenarlarından başlayarak sıkıyorum. Ardından ortayı da bu şekilde kremayla dolduruyorum ve hemen kremayı şöyle bir hızlıca düzeltiyorum. Kenarları daha yüksek, ortası biraz daha çukur olacak şekilde ayarladım. Çünkü kremanın ortasına Antep fıstıklı drajeler serpeceğim. Eğer sizler de benim gibi çikolatalı pasta seviyorsanız, Antep fıstık drajeli çikolatalı pasta seviyorsanız kesinlikle bu şekilde deneyin diyorum. Çünkü drajeler yaş pastaya çok yakışıyor. Biraz da bu şekilde damla çikolata serpiyorum. Ardından ikinci parça keki şimdi pastanın üzerine yerleştiriyorum. Çok hafif bastırıyorum. Ve onu da aynı şekilde önce süt ile ıslatıp ardından kremasını sürüp yayıp drajelerini ekleyerek baton pastayı hazırlamaya devam ediyorum. Çikolatalı pasta nasıl yapılır diyorsanız, evde yaş pasta hazırlamak istiyorsanız, böyle kolay doğum günü pastası tarifi arıyorsanız hazırlayabileceğiniz en kolay çikolatalı pasta tariflerinden bir tanesi. Çikolata drajeli pastalardan bir tanesi hatta.
hazırlamış olduğumuz bu pasta rahatlıkla 10-12 kişilik oluyor. Böyle küçük gibi göründüğüne bakmayın. Çok bereketli ve çok lezzetli bir yaş pasta tarifi hazırlamış oluyoruz. Ben böyle çikolatalı drajeli hazırladım ama siz isterseniz çikolata drajesi yerine meyve de kullanabilirsiniz. Muz olabilir, çilek olabilir ya da kakaolu hazırlamayıp sade yaş pasta olarak da hazırlayabilirsiniz. Tamamen zevkinize kalmış. Şimdi son kek parçasını da en üstten yerleştirdim ve onu da yine aynı şekilde süt ile ıslatıyorum. Kalan pasta kremasından bir miktar pastanın üzerine sıkıyorum. İnce olacak şekilde krema ile kaplayacağım şimdi pastanın yüzeyini. Pastanın üst yüzeyini kapladıktan sonra kalan krema ile pastanın yanlarını da kaplayacağım. Ben pastanın üzerine çikolata rendesiyle süsleyeceğim için bu kaplama aşamasında çok fazla özenmedim. Kenarlarını da hemen hızlıca krema ile kaplıyorum. Dediğim gibi sonrasında bir rende çikolata ile süsleyeceğim için buraların böyle çok aşırı nizami olmasına hiç gerek yok. Şimdi çikolatalı baton pastanın üzerinden rendelemiş olduğum bitter çikolatayı serpiyorum bol bol. Pastanın yanlarını çikolata ile kaplamak için de şöyle bir pasta sıvama aparatı kullanıyorum. Onun üzerine rendelemiş olduğum bitter çikolatayı döküyorum ve bu şekilde pastanın yan duvarlarını çikolata ile kaplıyorum. Bu da çok rahat bir yöntem oluyor. Eğer elinizde böyle bir aparat yoksa bunun yerine böyle sert karton gibi bir şey de kullanabilirsiniz. Ya da A4 kağıdı ile bile yapabilirsiniz bu çikolata ile kaplama işlemini. Ve gördüğünüz gibi bol çikolatalı, kalıpsız hazırlamış olduğumuz nefis mi nefis çikolatalı baton pasta artık servis için hazır. Bir gece buzdolabında dinlendirdikten sonra servis ederseniz yemeğe doyamayacağınız bir çikolatalı pasta tarifi hazırlamış olacaksınız. Ben çekimde hızlı davranmak istediğim için dinlendirmeden hemen pastayı servis ediyorum. O yüzden şu an tam kıvamında değil, öyle söyleyebilirim. Ama bu haliyle bile inanılmaz lezzetli bir çikolatalı pasta hazırlamış olduk. Kolay pasta tarifi arıyorsanız kesinlikle en kolay pasta tariflerinden bir tanesi diyebilirim. Gördüğünüz gibi kekin, pastanın dokusu muhteşem oldu. Eğer baton pasta nasıl yapılır diyorsanız, evde baton pasta hazırlamak istiyorsanız ama kalıbınız yoksa ve kalıpsız bir baton pasta tarifi arıyorsanız bu hazırladığım çikolatalı baton pasta tarifi tam size göre. Şimdiden hazırlamış olduğum bu kolay çikolatalı pasta tarifini deneyecek herkese afiyet olsun. Denedikten sonraki yorumlarınızı mutlaka aşağıda bekliyorum. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.